Herkese merhaba. Bugün yine güzel bir şapka tarifiyle karşınızdayım. Örmüş olduğum bu şapkanın tarifi sizler tarafından çok soruldu. O yüzden hemen videosunu çekip paylaşmak istedim. 2025'in trend ürünleri arasında kova şapkalar çok fazla yer almış durumda. Koton iplerle çalışılmış birçoğu da. Ünlü markaların birçoğunun satış sitesinde bu şapkalardan görmeniz mümkün. O yüzden ben de sıklıkla bu modelleri paylaşıyorum sizlerle. Bu şapkamı delikli olarak çalıştım. Yine birçok satış sitesinde bu modeli görmeniz mümkün. Çok daha az maliyetli siz kendi şapkanızı kendiniz örebilirsiniz. Yapımında 100 gram kadar ip kullandım ve koton iple ördüm. İki renk çalıştım. Şöyle göstereyim. İki rengi de birbirinden güzel oldu. Siz kendi kafa ölçünüze göre istediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz. Ölçü hesaplamasını nasıl yaptığımı bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakarak kendi kafa ölçünüze göre tepe genişliğini yapabilirsiniz. Dediğim gibi yapımı çok basit. Anlatıma geçmeden önce yine küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Bu tarz videolarımın devamı için ve emeklerimin karşılığını alabilmem için lütfen kanalımdaki videoları kanalıma abone olarak izleyin. Ayrıca yorum bırakarak ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ettiğinizde yine beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Instagram, Pinterest ve Shopier uygulamalarımın linklerini bu videomun açıklama kısmında yine bulabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden anlatıma geçmek istiyorum. Şapkamı örerken 3 numara tığ kullanacağım. Yine siz ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Farklı iplerle de örebilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey şapkamız yazlık bir şapka olduğu için sizi terletmeyecek ipleri tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Koton ipler bunun için en uygun olan iplerdir. Ayrıca kağıt iplerle de örebilirsiniz hasır şapka olarak. Bu tamamen sizin tercihinize ve zevkinize kalmış. Şimdi hemen anlatımımıza geçelim. Şapkamın yapımında yine koton ip kullanacağım. 100 gram kadar ip gidiyor. İpimin kalınlığını da göstermek istiyorum bakın. Ne çok ince ne de çok kalın bir ip. %100 koton. Siz de birçok yerde bu iplerden bulabilirsiniz. Ben yazın özellikle %100 koton olan ipleri tercih ediyorum şapka yapımında. Hatta çanta yapımında da bu tarz ipleri kullanıyorum. Şimdi sihirli halkayla başlayacağız. Bu şekilde bakın sihirli halkayı göstermek istiyorum. Açık ucumuzu ne yapıyorduk? Şu örmeye devam edeceğimiz ipin altına şu şekilde getiriyorduk. Bir miktar şu şekilde boşluk bırakıyorduk. Sonra tığımızı bu halkadan geçirerek örmeye devam edeceğimiz ipi yine tığımızın başıyla şu şekilde çekiyorduk. Burada bir zincir çekeceğiz. Şimdi halkamızın içine 6 adet sık iğne yapacağız. Zincirimizi çektik, ipimizi kilitledik. Halkamın içindeki boşluğa batıyorum. Hiç ilmek dolamadım tığıma. Tığımda 2 ilmeğim oldu. Bunu da tek seferde boşaltıyorum. Yine aynı şekilde ikinci sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde üçüncü sık iğnemi yaptım. Bu şekilde 3 adet daha sık iğne yapacağım. Toplam 6 adet sık iğne yapmış olacağım. 6 adet sık iğnemi ördüm. Birinci sıramı tamamlamış oldum. Bakın boşluğumuz var. Ne yapıyorduk boşluğumuzu küçültmek için? Şu açık uçlu ipimizi çekebildiğimiz kadar çekiyorduk. Burada boşluğumuzu iyice küçültüyoruz. Şimdi bu ipimizi araya alacağız. Şuradaki sık iğnemizin ilk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Sıramızı bağlayacağız. Birinci sıramızı tamamladık. Direkt battım bakın. İlmeğimi aradan çekiyorum. Şu ipi de araya alıyorum ki çözülmesin halkamız. Tığımızın başındaki ilmekten çekmiş olduğumuz ipi geçirerek kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir tane sık iğne. Tığıma ilmek dolamadan batıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. Bir tane daha sık iğne. Yani her bir boşluğa 2 adet sık iğne yaparak sık iğne sayımızı 12'ye çıkaracağız. Bir sonraki boşluğa geçtim. Sık iğnelerimizin tepe boşluklarına batıyoruz bakın. Şu ipi de biraz sık iğnelerimizin tepesinden şöyle yürüteceğim. Halkamız sonrasında açılmasın. Her bir sık iğneye 2 adet sık iğne. Bu
Bu şekilde sık iğnelerimi 12'ye çıkaracağım. 12 adet sık iğne yaparak ikinci sıramı da tamamladım. Şimdi burada yaparken sık iğnelerinizi lütfen sayın. Şurada bizim bağlama noktamızda oluşan bakın bir tane ilmeğimiz var. Buraya batmıyorum. Bu çok sık soruluyor. Oraya batacağız mı diye. Eğer çok toparlanma yapıyorsa batın ama ben batmayı tercih etmiyorum. Yaptığım her bir sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne yaptım ve 12 adet sık iğnem oldu. Buradaki bağlama noktama hiçbir şekilde sık iğne yapmıyorum. Şu ipimi artık şöyle arkaya atabilirim. Onun fazlasını keseceğim. Hemen ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle yine sıramı bağlıyorum. Şimdi burada artık sık iğnelerimizi noktalamış olduk. Burada 3 zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum 3 zincir benim ilk trabzanım oluyor. Şimdi tığımın başına ilmek doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte aynı noktada 2 adet ikili trabzanım oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Burada aslında arttırma işlemi yapıyoruz. Şimdi bir zincir. Bakın aynı noktaya bir tane yaptım. İlk başta ne yaptım? 2 tane yaptım. Bir sonraki boşluğa ise bir tane yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Yine tığıma ilmek doluyorum. Hemen bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Şimdi aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. Ne yaptık? 2, 1, 2. Hiç arada boşluk atlamadım bakın. Hepsini peş peşe birbirini takip eden noktalara batarak yaptım. Şimdi bir zincir. Tığıma ilmek doluyorum. 2 tane yaptıysam şimdi bir tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi bir zincir. Hiç arada boşluk atlamıyorum. Devam eden yani sonrasında gelen ilk boşluğa batıyorum. Aynı noktaya 2 adet ikili trabzan. Tığımı 2 seferde boşaltıyorum bakın. Bir zincir, bir kez daha göstereceğim. Hemen bir sonraki boşluğa bir tane. Şimdi bir zincir, bir sonraki boşluğa 2 tane. Buraya 2 tane yaptıktan sonra bir zincir, bir sonraki boşluğa bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Üçüncü sıramı da ikili trabzanlar yaparak tamamladım. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bakın sıra bağladığımız noktamız kaldı. En son bir adet ikili trabzan yaptım. Zaten 2 adet ikili trabzanla başlamıştık. Şimdi bir zincir. Bakın arada ne kaldı? Sıra bağladığımız yer kaldı. Burada çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. 3. zincire batıyoruz. Yine kaydırma tekniğiyle sıra bağlayacağız. Sıralarımızı kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi sık iğne yapacağız. Her bir ikili trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapacağız. Şuradaki bir zincirlik boşluklarımıza da birer adet sık iğne yapacağız. Sık iğne sayımız toplamda 30 olacak. Şurada battığımız yani sıra bağladığımız noktamız var. 3 zincirimizin tepesine batmıştık. Hemen o noktaya tekrar batıyorum. Bir adet daha sık iğne yapıyorum. Hemen aynı noktaya battım. Bir adet sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna bir adet sık iğne. Bir zincirlik boşluğumuz var. Oradaki boşluğa batıyorum bakın. Bir adet sık iğne. Trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet sık iğne. Ortadaki boşluğa batıyorum. Bir adet sık iğne. Şimdi sık iğnelerimizin sayısı dediğim gibi 30 olacak. Şuradaki ikili trabzan sayımızın toplamı ise 18'di. Dikkat ederseniz ilmek arttırmış oluyoruz. 30'a çıkartıyoruz aslında. Şimdi 4. sıramı da tamamlayıp 5. sıramı göstereceğim. Sıra sonuna geldim. En son şurada bir zincirlik boşluğumuz kaldı. Oraya da batıyorum. Toplam 30 adet sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi yine ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şimdi 5. sıramıza geçiş yapacağız. Toplam 4 adet zincir çekiyoruz.
Tığın başına ilmek doluyorum. Sıra bağladığım nokta bakın burası. Hemen bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Aralarda hiç sık iğne boşluğu atlamıyorum. Şimdi bir zincir. Bir sonraki boşluğa bir adet ikili trabzan. Bir zincir. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet ikili trabzan. Şimdi aralara bir zincir çekerek her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapacağım. 5. sıramı da ikili trabzan yaparak tamamladım. Toplam 30 adet ikili trabzanım oldu. Şimdi sıra sonundayım. Son sık iğnemin tepe boşluğuna battım. Bir zincir çekiyorum. Şurada 4 zincir çekmiştik biliyorsunuz ki. Onun 1, 2, 3. Üçüncü zincirine batıyorum. Dördüncü zincirimiz arada zincir boşluğu olarak kalıyor. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Araya bir zincir çektim sıramı bağlamadan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine battığım noktaya batacağım. Aynı noktaya bir tane sık iğne. Aradaki boşluğa batıyorum. Bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne. Trabzanın tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Bir zincirlik boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne. Tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Bakın aradaki boşluğa batıyorum. Hiçbir şekilde şuradaki bir zincirlik boşluğa geldiğimde direkt boşluğun içine batıyorum. Trabzanın tepe boşluğuna sık iğne, aradaki boşluğa sık iğne. Bu şekilde toplam 60 adet sık iğne öreceğiz. 6. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 6. sıramı da 60 adet sık iğne yaparak tamamladım. Son bir zincirlik boşluğuma battım. Şimdi sıramızı bağlayacağız. İlk sık iğnemizin tepe boşluğuna direkt batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. Bizim 7. sıramız. 5 zincir çektim, tığıma ilmek doladım. Battığım nokta burası. Bir sonraki boşluğu da atlıyorum. Oraya hiçbir şekilde batmıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Ne yaptık? Battığımız nokta burası. Sıra bağladık. Arada bir boşluk bıraktım. Bir sonraki boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir. Arada bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa batarak bir adet ikili trabzan. Yine 2 zincir. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa batarak bir adet ikili trabzan. Bu şekilde boş kareler yapıyorum. Sıra sonuna geldiğimde sıra bağlamayı ve 8. sıraya geçişi göstereceğim. 7. sıramı da boş kareler yaparak tamamladım. Arada bir sık iğne boşluğum kaldı. 2 zincirimi çektim. Şimdi ilk başta 5 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncü zincire direkt batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şurada boş karemiz için 2 zincirlik boşluğumuzu bırakmış olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Hemen aynı boşluğa sıra bağladığım zincire batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi aradaki boşluğa 2 adet sık iğne. Aslında arttırma yapıyoruz hep. Trabzanın tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Aradaki boşluğa 2 adet sık iğne. Trabzanın tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Aradaki zincir boşluklarına 2 adet sık iğne. Trabzanların tepe boşluklarına birer adet sık iğne örerek 8. sıramızı tamamlamış olacağız. 90 adet sık iğne yaparak 8. sıramı tamamladım. Şimdi 9. sıramıza geçiş yapacağız. Yine ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Ne yapacağız? Battığımız nokta burası. 1, 2. 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa batarak bir adet ikili trabzan. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan. Şimdi 2 zincir. 1, 2. 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa batıyorum. Bir adet ikili trabzan. Tığıma ilmek doluyorum. Yine aynı noktaya batacağım. Bir adet ikili trabzan.
Tekrar 2 adet zincir. 1, 2. 2 boşluk atlayıp üçüncüye batıyorum. Ve aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Yine boş kareler yapacağız. Burada ne yapmıştık? Bir tane ikili trabzan yapmıştık. Burada ise aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yapacağız ve aralara ise 2 zincir çekeceğiz. Bu şekilde 9. sıramızı da tamamlıyoruz. 9. sıramız sonuna geldim. Şimdi arada 2 tane boşluğum kaldı. 2 zincir çektim. Ne yapmıştık başlangıçta? 5 zincirle başlamıştık. Şimdi aynı noktaya batacağım. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Buradaki trabzan sayımı da çekmiş olduğum bu 5 zincirle aslında 2 adet ikili trabzana çıkartmış oldum. Şurada yaptığım noktalarda olduğu gibi. Şimdi burada 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek burada ipimi kilitliyorum. Aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yapmış olduk böylece. Arada yine 2 zincir boşluğumuzu bıraktık. Şimdi 9. sıramızdaki kare boşluklarımız toplam 30 adet oldu. Şimdi tepe kısmı için ben son sıramı öreceğim. Onu da sık iğne olarak yapacağım. Şimdi aynı noktaya batacağım. Bir adet sık iğne. Sıra bağladığım noktaya batıyorum. Bir adet sık iğne. Zincir boşluklarıma 2 adet sık iğne. Her bir trabzanın tepe boşluğuna ise birer adet sık iğne. Bakın. 2 adet trabzanımız olduğu için bu noktaya 2 adet sık iğne, 2 zincirimiz olduğu için arada 2 adet sık iğne. Şimdi devam ediyorum. Boşluğa 2 adet sık iğne. Trabzanın tepe boşluğuna 1 adet. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna 1 adet. Sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam edeceğim. Toplam 120 adet sık iğne örmüş olacağız sıra sonunda. Sonrasında ise alın kısmına geçiş yapacağız. Şimdi ben 10. sıramı tamamlarken sizler de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, küçücük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi 10. sıramızı tamamlayıp tekrar görüşelim. 10. sıramda sıra sonuna geldim. İlk sık iğnemizi şuradaki çekmiş olduğumuz zincirin tepe boşluğuna yapmıştık. Buradaki trabzanımızın tepe boşluğuna yapmamıştık. Şimdi hemen son trabzanımızın tepe boşluğuna da batıyorum. Toplam 120 adet sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi sıramızı bağlayacağız. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Bir zincir çekiyorum ki ipim açılma yapmasın. Şimdi genişlik ölçüsünü paylaşacağım. Benim için artık tepesi için, şapkamın tepe kısmı için bu genişlik yeterli. Şöyle. Bakın 17 santim genişliği var ve benim için ideal ölçü. Şimdi daha geniş ya da daha dar yapmak isteyenler için nasıl hesaplama yapacağımızı videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan faydalanarak siz de kendi şapkanızın tepe kısmındaki genişlik ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Benim için bu genişlik yeterli. Şimdi artık alın kısmına geçiş yapacağız. Buradan sonra siperlik kısmına kadar hep bu örneği kullanarak öreceğiz. Yani bir sıra 2 adet ikili trabzan aynı noktaya, bir sıra sık iğne. Fakat farkı başlangıç noktamızda ne yapacağız? İlmeklerimizin iç kısmına batacağız. Şimdi yine 11. sıramıza 5 zincir çekerek başlayacağız. Bir tanesini çekmiştim. 2, 3, 4 ve 5. Ne yapmıştık alt sıramızda? 2 tane sık iğne boşluğumuzu atlamıştık. Tığımıza ilmek doluyoruz. Yine 2 sık iğne boşluğumu atlıyorum. Fakat burada batacağımız nokta bakın ne yapıyorduk? Sık iğnelerimize direkt şöyle batıyorduk. Burada şu sık iğnelerin içeride kalan ilmeğine batacağız. Bakın şöyle göstereyim. İçeride kalan ilmeği bu. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru batıyorum. Alttaki şu ilmeği de alıyorum ki daha sağlam olsun. Bir tane ikili trabzan. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Yine bakın sık iğnenin şu içeride kalan ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Altında bir ilmek daha var arka kısmında.
Oradan da tığımı geçiriyorum. Örerken kendiniz de göreceksiniz zaten. Hiç zor değil. Şimdi 2 zincir. Şurada yaptığım modelin aynısını yapıyorum. Tığımı ilmek doluyorum. Normalde ne şekilde batıyorduk? Sık iğnelerimizin tepe boşluklarına şu şekilde önden batıyorduk. Şöyle tepe kısmından içerideki ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Onun altında da bakın 2 tane ilmek. O ilmekten de tığımı geçiriyorum. Bu şekilde bir tane ikili trabzan. Yine aynı şekilde 2 zincir, 2 boşluk. Yine arkadaki ilmekten, içteki ilmekten geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçerek yan yana 2 adet ikili trabzan. 11. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Sonrasında 12. sıramda ise ne öreceğim? Yine sık iğne öreceğim burada yaptığım gibi. Şimdi alın kısmına geçiş yaptık. Birazdan aşağıya doğru dönmeye başlayacak şapkamız. Şimdi sıramı tamamlayıp 12. sıramı göstereceğim. 11. sıramın sonuna geldim. İlk başta ne yapmıştık? 5 zincir çekmiştik. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Araya 2 zincir çektim. Şuradaki trabzanımızın tepe boşluğuna 5 zincir çekerek battık. Şimdi şurada bakın tepe boşluğu boş bu trabzanımızın. Oradaki sık iğneye bir tane ikili trabzan yapacağız. Yani başlangıçtaki ikili trabzanlarımızı tamamlıyoruz aslında. Farklı hiçbir işlem yok. Şimdi sıramızı bağlayacağız. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3. Üçüncü zinciri batarak sıramızı bağlıyoruz. Her iki trabzanımızı aslında birleştiriyoruz birbirine. Şimdi bir zincir, hemen aynı noktaya bir tane sık iğne. Aralara sık iğne, ikişer adet ne yaptık? 2 tane zincir çektik çünkü. Artık siperli kısmına kadar hep aynı örgüyü tekrar edeceğiz. Şuradaki işlemin aynısı. Hiçbir farklı bir işlem yok. Yine bir sıra sık iğne, bir sıra boş kareler, aralara 2 zincir, peş peşe 2 trabzan. Buradaki örgü tekniğimizin aynısını alın kısmına uyguluyoruz. Bakın bu bizim tepe kısmımızın son sırasıydı şurası. Ne yaptık? Alın kısmına geçerken de aynı örgü tekniğini kullandık. Yine alın kısmını tamamlayana kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir sıra ikili trabzanlarla oluşturduğumuz boş kareler, bir sıra sık iğne. Şimdi sık iğnelerimi tepe boşluklarına batıyorum bakın. İçerideki ilmeklere batmıyorum, normal örüyorum. İlmeğimizi içeriden batma işlemini sadece alın kısmına geçiş yerinde yapıyoruz. Yani burada yaptık sadece. Buradan sonra normal tepe boşluklarına batarak gideceğiz. Şimdi her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne, aradaki boşlukları ise 2 zincirlik boşlukları ise 2 adet sık iğne. Bu şekilde 12. sıramı da tamamlayacağım. Şimdi tepe kısmındaki hesaplama şeklini bir de sözlü olarak anlatmak istiyorum. Açıklama kısmına da koyacağım. 17 santimlik genişlik oluşturdum ben tepe kısmında. Bunu nasıl hesapladım? İlk önce kafa genişliğinizi ölçün. Alın kısmından metrenizle ölçün. Diyelim ki 57 santimlik bir genişliğiniz var, kafa genişliğiniz var. Bunu 3.14'e bölüyoruz. 3.14 nedir? Pi sayısıdır. 3.14'e bölüyoruz. Çıkan sonuçtan ise 1 sayısını çıkartıyoruz. Yani 57'yi 3.14'e böldüğümüzde 18 sayısı çıkar. 18'den de 1'i çıkarttığımızda ise geriye 17 kalır. Bu sizin şapkanızın tepe kısmının ölçüsünü verecektir. Ben bu şekilde hesaplıyorum. Farklı şekilde hesaplayanlar vardır elbette ki. Bu hesaplama şeklini yazılı bir şekilde açıklama kısmına da koyacağım. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Şimdi örmeye devam ediyorum. 12. sıramı tamamlayıp 13. sıramıza geçiş yapacağız. 12. sıramı da sık iğne yaparak tamamladım. Şimdi ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batarak sıramı bağlıyorum. Kaydırma tekniğiyle bağladım. Burada yine 5 zincir. 5 zincir çektikten sonra 2 tane sık iğne boşluğuna atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Buradaki örgü tekniklerinin aynısını uyguluyorum.
11. sıramızda bakın ne yapmıştık? İçteki ilmeklerden batmıştık. Buradan sonra artık normal batıyoruz. Bakın normal bir şekilde direkt şöyle batıyorum. Sık iğnemin tepe boşluğuna. 2 zincir. 2 sık iğne boşluğuna atlıyorum. 3. sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ne yapacağız? Yine boş kareler yapacağız. Şimdi alın kısmı bu şekilde ilerleyecek. Sonrasında yine sık iğne yapacağız. Aynı şuradaki sık iğnelerimizde olduğu gibi. Toplamda 6 sıra alın kısmımıza nerede başlamıştık? Şurada 11. sıramızda başlamıştık zaten. Bakın 2 sıra boş karelerimiz oldu. Toplam 6 sıra boş karelerimiz olacak. Alın kısmını örme şekli artık bu şekilde. Sonrasında sık iğne, yine sonrasında ikili trabzanlarla oluşturduğumuz boş kareler. Şöyle diğer şapkamda olduğu gibi. Bakın buradan göstereyim. Aynısını yapacağız. Nerede başlamışız? Şurada başlamışız. Alın kısmımızı örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boş kareler örmüşüm alın kısmında. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Sonrasında siperlik kısmına geçişi göstereceğim. Şimdi alın kısmını örmeye devam ediyorum. Şapkamın alın kısmını tamamladım. Nereden başlamıştık? Şuradan başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ne ördük? Boş kareler ördük. Aralara da birer sıra sık iğne yaptık bakın. Son sıramı yine sık iğne yaparak tamamladım. Şimdi alın kısmının yükseklik ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Şuradan dönmüştük zaten. 11 santim yüksekliği var. Bunu nasıl ayarlıyorum? Tam alın kısmında kaşımın üstüne denk gelecek şekilde ayarladım ben. Bitim noktası kaşımın üst kısmı olacak şekilde ayarladım. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi siperlik kısmına geçeceğiz. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna bu şekilde batıyorum. Bir tane zincir çekerek burayı kilitliyorum. Şimdi ikili trabzan yapacağız bu sıramızda. Siperlik kısmımızın ilk sırası. Sadece ikili trabzan örerek yapacağız. Fakat burada bir püf noktası var. O da nedir? Şu dışta kalan ilmeklerimize batacağız sık iğnelerimizin. Şimdi bir zincir çektim. Yine ilk başlangıcında zincir çekmeyeceğim. Dilerseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. Fakat ben 3 zincir çekmek istemiyorum. Başlangıçta yine ikili trabzan yapmak istiyorum. Şimdi onu da nasıl yapacağım? Şöyle biraz ipimi uzatıyorum. İpime şu şekilde baskı uyguluyorum. Tığımı da ipimin altından geçiriyorum. Tığımda 2 ilmek olmasını sağlıyorum. Şurayı baskılamayı bırakmayın ki çözülmesin. Şimdi batmış olduğum noktada sık iğnemiz vardı. O sık iğnenin dışarıda kalan, yani bizim tarafımızda kalan ilmekten tığımızı geçireceğiz. Bakın tek ilmekten şu şekilde geçirdim. Burada dilerseniz dediğim gibi 3 zincir de çekebilirsiniz. Şu şekilde 2 tığımı boşalttım. Şimdi dilerseniz orayı tekrar göstereyim. Nasıl yapıyorum? Tığıma baskı uyguluyorum. Şöyle. Tığımda 2 ilmek oldu. Şurayı bırakmayacağız. Şimdi dışarıda kalan ilmekten, tek ilmekten tığımızı geçirdik. Ne oldu? Tığımızda 3 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle bakın. 2 tığımızı boşalttık. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Bakın burada 2 tane ilmek var ya, şu ilmekten sadece bize bakan tek ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bu tek ilmekten tığımı geçirerek ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın tepe boşluğundaki tek ilmekten tığımızı geçirerek ikili trabzan yapmaya devam edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Şu siperlik kısmı biraz daha dışarıdan örmek için, yani alnımıza düşmemesi için biraz daha geriye çekmiş oluyoruz örgümüzü. Farklı bir mantığı yok. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde
ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir sonraki sırayı da göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek yok. Şapkamızın siperlik kısmı bu şekilde örülecek. Siperlik kısmındaki ilk sıramı ikili trabzan yaparak tamamladım. İlk yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayacağım. Burada bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Normal bir şekilde batıyoruz. İçerideki ya da dışarıdaki ilmeklerden değil. Normal bir şekilde batıyorum. Sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Sık iğne. Bakın normal bir şekilde batıyorum. Boşluklara batıyorum. Her bir ikili trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Sonrasında artık birbirinin tekrarı. Sonraki sıram ikili trabzan. Yine şu sık iğnelerin şöyle bizden tarafta kalan tek ilmeklerinden şu şekilde tığımızı geçirerek ikili trabzan öreceğiz. Bu şekilde şöyle göstermek istiyorum. 3 sıra ördüm ben bu şapkamda. 1, 2, 3, 3 sıra ikili trabzan, 1, 2, 3, 3 sırada sık iğne ördüm. Şimdi bu şapkamın da siperli kısmını örüyorum. Sonrasında tekrar görüşelim. Şapkamın siperli kısmındaki son sık iğnemi ördüm. Şimdi buradaki ölçüyü paylaşmak istiyorum. Bir sırada kenar dönmesi yapacağım. Şuradan başlamıştık ikili trabzanın olduğu yerden. 5 santim genişliği var siperlik kısmımızın. Şurası bizim alın kısmımızdaki son sıramızda. O yüzden son sık iğneyi almıyorum. Bu şekilde 5 santim genişliği var. Şimdi bir sırada kenar dönmesi yapacağım. Dilerseniz bu sade haliyle de kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi kenar dönmesi de yapabilirsiniz. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle batıyorum. Burada yine bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kaydırma yapıyorum. Bir zincir, bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğu, kaydırma tekniği. Bu şekilde her bir sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kaydırma tekniğiyle kenar dönmesi yapacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi başladığım noktaya kadar geliyorum. Sonrasında bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Şapkamın kenar süslemesini de tamamladım. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi keseceğim burada. Biraz uzun bıraktım dikkat ederseniz. Bundan için böyle yaptım. Şu şekilde aşağıya doğru yürüteceğim. Başlangıç noktasında yürütme işlemini bitireceğim. Gözükmesini istemiyorum. Siz farklı şekillerde de yürütme işlemi yapabilirsiniz. Uygun ilmeklerden şöyle geçireceğim. Aşağıya doğru yürüteceğim. Burada farklı bir işlem yok. İstediğiniz yerden, istediğiniz şekilde yürütebilirsiniz. Şapkamın örgü işlemi artık tamamlandı ve kullanıma hazır. Şimdi diğer renklerini de göstermek istiyorum. Mavi rengim bu şekilde. Bakın. Krem rengini de göstereyim. Krem rengi de bu şekilde. Her renk bence birbirinden güzel oldu. Siz de dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Şimdi yükseklik ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Şapkamın başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan yüksekliğini hemen vereyim. ...23 santim yüksekliği var şapkamın. Diğer ölçülerini zaten vermiştim. Dilerseniz şuradaki genişlik ölçüsünü de vereyim. Şöyle oval bir şekilde. 31 santimde şu siperlik kısmındaki genişliği. Yaklaşık 100 gram ip kullandım. 100 gramlık ipimden artan bu şekilde bakın çok az miktarda bir ipim arttı.
O yüzden siz 100 gram kadar ip ayırırsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Şapkamın yapımıyla alakalı sormak istediğiniz farklı şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsanız yine sorularınıza en kısa sürede dönüş yaparım. En başta da söylediğim gibi lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Ayrıca beğeni ve yorum yaparak beni desteklerseniz çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takibe aldığınızda yine beni desteklemiş olacaksınız. Diğer sosyal medya hesaplarımın linklerini videomun açıklama kısmına bırakacağım. Ayrıca şapkanın tepe kısmındaki hesaplama işleminin de detaylarını yine açıklama kısmına bırakacağım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.